Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 30'lu yıllarda Roma'nın eyaleti olduğu söylenen ama bunun biraz daha zaman aldığı Mısır topraklarındayız. Mısır'ın miladın bu ilk günlerindeki halinden kısaca bahsetmemiz lazım. Çünkü bölge coğrafyasında hali hazırda hem Afrika üzerindeki etkisi hem İtalya'ya, Avrupa'nın Akdeniz kıyılarına kadar ulaşmış olan anlayış biçimini iyi anlamak gerekiyor. Bu yıllarda Mısır bölgesinde en etkili olan grup elbette ki Büyük Germen'in akıllı bürokratları olacak, akil bürokratları olacak. Çünkü bu bürokratlar özellikle Mısır bölgesinden hareket ederek Mısır'daki kuvvet ve güçle, Mısır'daki putperestlik anlayışıyla ve bu anlayışın biraz daha zekice hareket edilirse, akıllı bir fikirle hareket edilirse aklın ön planda tutulduğu bir anlayışla mümkün olabileceğinin düşüncesi hasıl oluyor. Dolayısıyla Mısır'ın yıkılmasıyla beraber Roma'nın başına bela olacak Germenlerin en ciddi bürokratlarının bu bölgeden başta Kuzey Avrupa ve Güney Afrika az da olsa Petra'ya geçiş sürecini göreceğiz. Kuzey Avrupa'da Germenlerin İngiltere kıyılarına kadar ulaştıklarını biliyoruz. Bugünkü Fransa'nın kuzey bölümünde daha çok yerleşmiş olan Germenler Güney Afrika ve Orta Afrika bölgesine doğru da kaçıyorlar. Dolayısıyla iki gruba ayrılmış oluyoruz ana anlamda söylemek gerekirse. Bürokrasi tarafı, devletçi taraf kuzeye Avrupa'ya geçerken daha tacir olan taraf Petra'ya doğru geçiş yapıyor. Ancak daha avam tarafı, daha halk tarafı ise Güney ve Orta Afrika'ya göçüyorlar. Roma buradaki paganist anlayışı Ege'den de bildiği üzerine bu Germanya'daki var olan yapının Roma'yı çökertme sürecinde bu bürokratların Romalıları etkilemeye başladıklarını görüyoruz. Yani artık Germanya Roma ile savaşmak yerine Germen ırkının Roma'ya karşı içten fethetme kavgası söz konusu olmaya başlıyor. Bu arada başka bir şey daha var tabii ki. Afrika kökenlilerin Mısır'a gelmeye başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla dünya tarihinde bu ilk yıllarında milattan sonra diye tabir edilen bu ilk dönümünde, ilk çeyreğinde büyük bir insan hareketi var. Hem Roma'nın pek çok yeri işgali elde etmesi, fethetmesi ne dersek diyelim, nihayetinde bir insan hareketini sağlamış oluyor. Ancak burada önemli bir unsur var. O unsurda şu ana kadar söylemiş olduğumuz sözlerin mantığını daha iyi kavrayabilmeniz için ifade etmemiz gerekiyor. Biraz sanat tarihine ufaktan bir giriş yapacağız. Sebebimiz şu: şimdi Mısır'dan çıkan insanların Germenler olarak artık Avrupa'da da etkileşim sürecine girdiklerini ve Roma'yı etkilediklerini söylüyoruz. Peki bunun bir işareti, bir delili var mı gözümüz önünde? En önemlisi Anka haçı. Bu haç hieroglif yapıtlarının tamamında görülen bu haçın Nil'in anahtarı olarak bilindiği söylenmektedir. Nil'i açan, Nil'in ağzındaki suyu arttıran bir tanrısal biçim olarak düşünülmüş olan bu haç, firavunların bu sembolü dudaklarının arasında tutarak bu nefesin öteki dünyada işlerine yarayacağına inandıkları da bugünkü Mısır tarihçilerince söylenir. Peki bu haçı tam olarak karşıda tarafta nerede görüyoruz biz? Bugünkü Vatikan'da. Yani birebir bu haçın aynısı bugün de Vatikan'da bir simge olarak kullanılıyor. Öyleyse bu söylediğimiz sözün sanat tarihi açısından ele alındığında da ciddi bir ilişkisi olduğu bir delil olabilecek nihayeti beyan edebiliriz. Hz. Musa Efendimizin aslında tüm yılanlarının yutulmasına ait olan bir ibareydi, bir simgeydi bu. Mısır halkı Ege'ye ve İspanya'ya işçi olarak da gitmeye başladığı bir dönemdir bu aynı zamanda. Dolayısıyla bu halkın Avrupa'ya yayılım sürecinden bahsediyoruz. Mısırlı kölelerin Romalılar tarafından İtalya'ya da götürüldükleri bir süreçtir aynı zamanda. Çünkü Mısır'ın yıkılmasıyla beraber ortada kalan devletin elindeki kölelerin de Romalılar tarafından kullanıldığı bir dönem göreceğiz. Yıllar boyunca bu köle adedi
700 binden fazla insan sayısına eş geliyor. Ve bu nihayetinde alınır satılır insanların artık dünyada sanki markette gofret satarcasına rahat bir döneme geçiş yaptığımızı da söyleyebiliriz. Özellikle Mısır coğrafyasında çok etkin olan bu köleliğin Romalılar eliyle bir devlet sistematiğine dönüşmesi de böylelikle Romalıların tarihsel sürece kattıkları, kimilerinin göz ardı ettiği bir gerçek. Roma'nın Mısır'ı yıkması başka şeylere de vesile olacak elbette. Onu da Hristiyanlık tarihini değiştirecek önemli bir bilgi olarak sunmakta fayda var. Hatırlayacak olursanız Hz. Meryem anamızın Hz. İsa Efendimiz daha küçücükken gitmiş olduğu bir köy vardı. Mısır'a yakın bir bölgede, Sina Yarımadası'nda. Bu köyden bir çocuk Roma'nın Mısır'ı ele geçirmesinin hemen ardından bu göç yolunun içinde yerini alıyor. Ancak bu göç yoluna çok daha sonradan katılıyor. Ne kadar sonra mı? Geçtiğimiz ders bahsettiğimiz olan azizlerden birisiyle yakın görüşme sağlamış olması onun bir Müslüman olarak Afrika'ya göçmesine vesile oluyor. Yani Hristiyanlık dünyası bugün değişmemiş ve değiştirilmemiş özelliklerine ait olarak en çok ve en rahat nerede yaşanmıştır sorusunun cevabı için Afrika yolculuğu yapmakta fayda var. Zira Afrika'da milattan sonra 250'li yıllara kadar Hz. İsa Efendimizin kendisine vahyedilmiş olan dini Allah-u Zülcelal'in emrettiği gibi yaşanılan en kadim toprak aslında Afrika topraklarıydı. Afrika'da Orta Afrika bölgesinde bir yerde burası. Bu yerin önemini 1950'li yılların başında yapılan sömürgecilik faaliyetlerinin ayyuka çıktığı dönemde protestanların 300'e yakın ibadethaneye el koyarak 400'den fazlasını da içinde insanlar varken yaktığı bir dönemin içinde de yeniden ele almak gerekecek. Hakikat elbette ki 1900'lü yılların başına gelindiğinde Afrika'daki Hristiyanlık gerçekten İslami bir Hristiyanlık anlayışı ya da İslam değil. Ama bu bölgedeki insanların Hristiyanlar gibi vaftizden daha uzak yaşadıkları teslis inancına kaymış olsalar da pek çok özelliklerinin daha az bozulmuş olduğu gerçeğini de gün yüzüne çıkarıyor. Şayet günün birinde tarihçilerimiz Orta Afrika bölgesinde Hristiyanlığın izlerini araştırsalar, bugün özellikle daha Güneydoğu Anadolu bölgesinde var olan Keldani ve Süryaniler gibi daha kadim bilgilerle yaşamış o topluluklara ulaşabileceğimizi ifade edebiliriz. Hristiyanlığın bu ilk günlerinde, ilk yıllarında Mısır'ın yıkılma etkisinin bütün dünyada hissedilmesi yaklaşık milattan önce 30'dan milattan sonra 15'li 20'li yıllara kadar devam ediyor elbette. Dolayısıyla bu sürecin etkisinden bahsediyoruz. Bu etki süreç içerisinde bütün dünyayı kasıp kavurmaya başlarken tanrıların kavgasından bahsetmemiz gerekiyor. Neden mi? Çünkü bütün dünyada bahsettiğimiz modern paganizmin etkilerinin her yerde görülmüş olma süreci var. Ama bu süreç bize hangi din nerede, o tarihlerde nasıl yaşanıyordu, hakikaten bugün anlattıkları gibi mi sorusuna cevap aramamızı gerektiriyor. Bütün bunlar için bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük kalın sağlıcakla.